Herkese merhaba. Uzun zamandır bölüm videosu çekmiyorduk. Bölüm tanıtım videosu. Mert'i yakaladım. Kıstırdım kenarda. Dedim ki bizde konuk olacaksın. Mert burada doktorada 1. sınıf öğrencisi. Aynı üniversitedeydik ben mezun olmadan önce. Sağ olsun bizi kırmadı. Geldi. Teşekkür ederiz. Hoş Rica geldin. ederim. Hoş bulduk. İlk soruyla başlayalım. Türkiye'de hangi üniversite ve hangi bölümde okudun? Türkiye'de Yıldız Teknik Üniversitesi Biyomühendislik bölümünde okudum. %100 İngilizce programda okudum. %30 ve %100 İngilizce programları vardı. Ben %100'de okumuştum. Güzel. Biyomühendislik nedir? Bize kısaca anlatır mısın? Evet, bu sorunun aslında birden çok tanım var. Bu bize bölümde sorulan bir soruydu aslında. Birçok hoca soruyordu ve en son şuna karar vermiştik. Bunun net bir tanımı yok. Herkesin kendine göre bir tanımı var. Ama kendim bir tanım yapabilecek olsam şöyle derim. Temel bilimlerden gelen bilgileri kullanarak mühendislik disiplinindeki temel ilkeleri uygulayarak biyolojik sistemlerle ait problemleri çözmeye uğraşan mühendislik alanı derim. Güzel. Aynen bu şekilde. Hem temel bilim hem mühendislik. Çünkü çok böyle aşina olduğumuz bir bölüm değil. Evet. Yeni bir bölüm mü Türkiye'de? Türkiye'de yeni değil aslında. Birçok üniversitede var. Ege Üniversitesi'nde var, Yıldız Teknik Üniversitesi'nde var. Bildiğim kadarıyla başka üniversitelerde de var ama Yıldız Teknik Üniversitesi sıralamada en üst üniversiteydi. Ben de zaten o yüzden seçmiştim. Ama burada farklılıklar var. Biyomühendislik her üniversitede bildiğim kadarıyla odaklandıkları nokta biraz daha farklı. Bildiğim kadarıyla mesela Ege'de biraz daha bitki odaklı çalışıyorlar. Ama bizim bölümde mesela polimer çalışan hoca sayımız daha fazla. Bu şekilde mesela farklılıklar var. Çok güzel. Peki şimdi Amerika'da hangi üniversitede ve hangi bölümde doktora yapıyorsun? Amerika'da şu anda UMass Lowell'da BMEBT, Biomedical Engineering and Biotechnology Program diye geçiyor. Biyomedikal Mühendisliği ve Biyoteknoloji Programı diye geçiyor. Bu da aslında yani bizim aldığımız programa benzer bir program. Buraya gelmeden önce incelemiştim. Aldığımız dersler açısından benzerlikleri var. Aslında misal biyomedikal mühendisliği diye bir kavram var Amerika'da. Biyomühendislikten farklı olarak. Şimdi Türkiye'de biyomühendislik de var, biyomedikal mühendisliği de var. Biyomedikal mühendisliği daha çok bildiğim kadarıyla onların ders programında elektrikle alakalı dersler var, mekanikle alakalı dersler var. Ama benim mesela kendi mezun olduğum programda kimya mühendisliğinden devşirilen bir program olduğu için kimya mühendisliği ile alakalı dersler var. Misal termodinamik ders, misal akışkanlar dinamiği vesaire bu tarz dersler de var. Bu tarz farklılıklar var. Buradakiyle karşılaştıracak olursam buradaki programlarda farklılıklar var yine aldığımız dersler açısından. Buradaki daha kapsayıcı olarak geçiyor. Şu an yine doktora programına ait olduğum doktora programındaki misal birçok ders alanını seçiyoruz. Temel alacağımız dersler var. Bu almamız gereken zorunlu dersler. Bunlar bir tane fizyolojiden örneğin ders almam gerekiyor. Bir tane biyoetikle alakalı ders almam gerekiyor. Bir tane matematikle alakalı ders almam gerekiyor. Bu gibi temel derslerden birer tane alıp kendim daha sonra özelleşebiliyorum. Yani ben biyomalzeme alanında devam etmek istiyorum dediğimde bana şu an ait olduğum program bu seçeneği veriyor. Aynı zamanda mesela benim ait olduğum program, şu an devam ettiğim program Massachusetts Üniversitesi'nin farklı divisionları tarafından ortaklaşa yürütülen bir program. Bizim mesela bir departmanımız yok. Diğer bölümlerden farklı olarak. Biz bir yere bağlı değiliz. Anladım. Peki şimdi çalıştığın konuyla ilintili o zaman bu bölümü seçiyorsun. Peki ne üzerine çalışıyorsun? Ve buna ek olarak şunu da sormak istiyorum. Araştırma konunu sen mi belirledin? Mesela master yapıp mı geldin? Direkt doktoraya mı geldin? Ya da doktoraya gelirken şu konuda nasıl çalışacağım, nasıl dedin? Evet, benimkisi biraz planlı programlıydı. Ben şimdi tercih zamanı zaten. Tercih zamanı o anlarımı hatırlıyorum. Artık liseden mezun olduk. Ne yapacağımı karar veriyordum. O aşamada misal düşündüğümde ben ne olmak istiyorum diye düşünüyordum. Aldığım eğitimi önce düşündüm. Aldığım eğitimi düşündüğümde çok iyi bir biyoloji eğitimi almıştık. Bizim o zaman Vefa Lisesi mezunuyum bu arada. Orada İstanbul'un sayılı liseler arasındaydı aldığımız biyoloji eğitimi. Ve hep bir karşılaştırma vardı. Şimdi o açıdan düşününce ya biyoloji diyordum ve hep moleküler biyoloji ve genetik istiyordum. Hep gönlümden geçen oydu. Ama son bir haftada mesela ben
tercih listemdeki tüm moleküler biyoloji ve genetik bölümlerini çıkardım başka bir sebepten dolayı. Çünkü yapmak istediğimi de kendime sorduğumda ben mühendislik yapmak istiyorum diyordum. Biyoloji eğitimim var, mühendislik yapmak istiyorum. Neden bir arada olmasın dedim. Bu şekilde biyomühendisliği seçtim. Daha sonra aynı yazın devamında tamam biyomühendisliği seçtim ama biyomühendislik çok geniş. Az önce de söyledim, çok disiplinli diye geçiyor bu meslek dalı. Şimdi bu şekilde düşününce hangi konuyu seçmem gerektiğine de sanki önceden karar vermem gerekiyormuş gibi hissettim. Ve bu şekilde davrandım. Hep planlı programlı gittim. O yaz benim için boş geçmiyordu. O yaz araştırma yaparken bir gün Umut Yıldız'ın bir YouTube videosuna denk geldim. O 3 boyutlu yazıcıların neden önemli olduğunu anlatıyordu. Uzayla alakalı kısmını vurguluyordu. Ve ben de bunu hep uzayla ilgili çalışmalar yapmak istiyordum. Nasıl uygulayabilirim bu şekilde diye düşündüm. Daha sonra bioprinting, biyobasım Türkçesiyle o konuda çalışmak istediğime karar verdim. Benim yapmak istediğim şey de oydu ve o konuda çalışma hevesim vardı ve dedim ki biyomühendislikte bunu zaten yapabilirim. Bu şekilde gittim ve daha okulda 1. hafta tanışma haftasıydı. O bir hikaye anımı anlatayım. O 1. hafta tanışma haftasında bölüm başkanıma gidip şey dedim. Ya ben bioprinting çalışmak istiyorum. Bu bölümde hani kiminle çalışabilirim vesaire. Mesela bölüm başkanım o zaman şey demişti. Ya sen direkt Amerika'ya git doğrudan. Daha 1. sınıfın ilk haftasında yani başıma gelen böyle bir olay vardı. Daha sonrasında kendim hep o konuda geliştirmeye odaklandım. Yine 1. sınıfın sonunda hep stajlara araştırdım. İlk senemde daha sempozyuma katıldım. Yani mesela stajlarımı bulurken de hep planlı programda kim çalışıyor bu alanda Türkiye'de. Önce ona baktım. Sonra mesela bu çalışmak istediğim hoca bir sempozyuma katılıyordu. Bir gün başka şehre ilk defa bir sempozyum için tek başıma kendim gitmiştim. Ve orada tanışıp mesela hani o alanda çalışacağım kişileri tanımıştım. Yine bioprinting ile alakalı çalışmak istiyordum. Çünkü bir de mesela bu konuyu seçerken başka bir şeye daha dikkat ettim. Seçtiğim konu henüz üzerinde çok çalışılmış bir konu değildi. Görece yeni bir konu olduğundan dolayı şu şekilde düşündüm. Burada yapabileceğim çalışmalar, yani bir de çok bioprinting dediğinizde çok fazla bileşeni kapsıyor. Yani bunun içinde hücre de var, malzeme de var, yazılım da var. Dedim ki ben bu konuyu çalışırsam ve daha lisansın başındayım, birden çok şeye çalışmam gerektiği için bu hem beni geliştirecek hem de benimle beraber büyüyecek bir konu. Yani ben hem bu konuda kendimi geliştirirken hem literatürü de takip ederken aslında ben de bu konuyla beraber büyümüş olacağım. Bu şekilde hep devam ettim. Sonrasında da bana yardımcı olabilecek stajları gerçekleştirdim. Sadece bioprinting'e takılı kalmadım. Başka şekilde de kendimi geliştirmeye çalıştım. Yani benimki biraz daha planlı programlıydı. Yani attığım her adımı, düşündüğüm her stajı buna göre yaptım. O şekilde söyleyebilirim. Yani seni çok tebrik ediyorum gerçekten. Benim sürecim ya da duyduğum birçok arkadaşımın süreci bu şekilde bilinçli ilerlemiyor. Bu kadar küçük yaşta karar vermek gerektiğinden kaynaklı olarak. Ve yani burada çalıştığın konuyla alakalı olarak o zaman şunu sorayım. Yani nasıl başvuru yaptın? Nasıl buldun mesela bu konuyu, hocanı, üniversiteni? Direkt hocaya mı yazdın yoksa üniversiteyle mi anlaştın? Yani başvurduğun nasıl oldu? Tabii o hikayemi de anlatayım. Ben Covid döneminde aslında planlarım apayrıydı. O zaman Erasmus'a gitmeyi planlıyordum. Gidemedim çünkü Covid patladı. Erasmus stajını daha sonra, yani önce Erasmus için eğitime gitmeyi planlıyordum bir sene boyunca. Ona gidemedim. Daha sonra Erasmus stajı için başvurdum. Yine o zaman Cambridge'e kabul almıştım. Ona gidemedim. O benim için çok etkili olmuştu. Ve sonrasında ben bir sene ara verip o dönemde her şeye başvurmayı planlıyordum. Fakat aniden gelişen bir şey oldu. Bu ilan çıktı önüme. Hoca bir öğrenci arıyordu. Aslında bu ilanı çok öncesinde görmüştüm ama o zaman gerek şartlardan biri memeli hücre kültürü çalışmaktı. Bu da benim eksik olan yanlarımdan biriydi. Öyle söyleyeyim. Ve aklımda hep şu vardı. Ben yazın başka bir yerde staja giderim. Hala eksiklerim var. Bunları hem tamamlarım. Daha sonrasında başvururum ve bu da benim başvurumun sürecinde elimi güçlendirir şeklinde düşünüyordum. Ama daha sonrasında bizim bu ilan için, bu hocanın bu ilanı için bizim bölümümüze de bir yazı geldi. Kendi hocam beni o ara laboratuvarda çalıştığım hocam cesaretlendirdi. Ben de başvurdum. Daha sonrasında hızlıca mülakatlar gerçekleşti ve kabul aldım. Kabul aldıktan sonra da
hızlıca buraya gelmek zorunda kaldım. Güzel. Aslında arkadaşları böyle cesaretlendirelim. O ilandaki bütün seçenekler size uymayabilir. Tabii. Bütün şartları sağlamıyor olabilirsiniz. Hocayla görüşmekte bu konuda fayda var. Evet hocam. Yani neleri tolere edebilir, neleri sonradan öğrenebilirsiniz. Bunları öğrenmekte fayda var. Peki sana şöyle sorayım. Mesleğinin geleceğini nasıl görüyorsun? Yani hem Türkiye'de hem Amerika'da nasıl değerlendirirsin? Şimdi bizim meslekle alakalı, aslında birçok meslekle alakalı bu deniyor da hep geleceğin mesleği. Bu hep klişe. Bence şu an bizim meslek açısından konuşursak şu an mesleği. Yani geldi. O gelecek bizim meslek için geldi diye geçiyor öyle. Bunu mülakat yaptım. O kadar çok arkadaşımdan duydum ki yani hep geleceğin mesleği dediler öyle seçtik falan diye. Ama bizimkisi şu anda mesela yani bizim bu mühendislikle alakalı olsun olmasın. Şu an herkesin yaşadığı bir şey var. Covid. Ne oldu? Covid döneminde bir aşı geliştirilmesi gerekiyordu. Evet. Orada çalışan, yani şimdi o konuda çalışan hep biyomedikal, yani farmasi. Evet. Yani bu konuda çalışan firmalar, sağlık alanında mühendislik yapan kişilerin sayesinde bu çalışmalar bulundu, yapıldı, aşı bulundu. Tabii ki. Dolayısıyla bizim mesleğimizin değeri anlaşıldı. Çünkü az önce de dedim, biyomühendislik denince bunun içine onu da söylemiş olayım. Şimdi bizim açımızdan da sorulan sorulardan biri bu. Biyomühendislik yazacağım. Ama nerede çalışabilirim? Evet. En çok gelen sorulardan biri. Misal biyomühendislik seçtikten sonra biyomalzeme çalışabilirsiniz. Kendinizi geliştirip ilaç alanında çalışabilirsiniz. Akıllı ilaç alanında çalışabilirsiniz. Bitki çalışmak istiyorum dediniz. Biyolojiye daha çok yöneldiniz. Çalışabilirsiniz. Biyoinformatik çalışacağım dediniz. Çalışabilirsiniz. Yani biyomühendislik eğitimi size bu konuda çok geniş bir yelpazede seçenek sunuyor. O çok açıdan güzel. Çok güzel. Kimileri bunu eleştiriyor. O da var. Yani internette araştırdığınız zaman farklı görüşler var. Kimisi iddia ediyor ki aslında makine mühendisliği belki doğru örnek olmayabilir de temel mühendislik alanlarında işte yine makine mühendisliği, bilgisayar mühendisliği, bu tarz mühendisliklerdeki gibi temel ana yoğun bir eğitimi alıp daha sonra biyomühendislik gibi genel bir konuda yüksek ya da doktora yapılmasını tavsiye edenler de var. Tam tersi daha geniş bir alanda yapıp bu şekilde devam etmenin de bir yol olabileceğini savunanlar var. Farklı görüşler. Ama ben mesela bunu seçtim. Çünkü doktora programım da geniş bir şekilde devam ediyor. Ben bu yolun doğru olacağını düşündüm ama herkesin kendi tercihi. Güzel. Zaten artık birçok bölüm için, birçok meslek için önü çok fazla açık. Yani multidisipliner oldu her şey. Evet. Yani bir yerden bir yere çok rahat kayabiliyorsun. Yani bu birçok örnekte var. Yani şunu okudum, şuraya doktoraya geldim. Bunu belki Türkiye'de çok fazla kabul etmiyor olabilirler. Ama Amerika'da çok fazla duyuyorum. Yani çok alakasız bile olabiliyor. İnsan kendine güvendiği sürece her şeyi yapar diye düşünüyorlar buradakiler. Öyle de bence aslında. Bence de öyle. Bir de bizdeki gibi burada zaten şey yok. Keskin sınırlar yok. Aynen, kesinlikle yani öyle. Burada bizdeki mantık da bizdeki geçiş mantığında en fazla mühendislikten mühendisliğe geçilebilir şeklinde düşünüyor. Ama öyle bir şey yok. Mesela en yakın arkadaşlarımdan biri kendisi tıp doktoru. Buraya gelecek Harvard'da Alzheimer çalışmaya. Daha sonrasında sosyal bilimler alanında başka bir doktora yapmayı planlıyor. Çok güzel. Şimdi böyle olunca artık o sınırların kalktığını görünce dünyaya bakış açınız değişiyor. Kesinlikle genişliyor yani aslında. Evet. Şimdi son olarak senden şunu alalım. Aslında bence çok bilinçli bir insansın. Üniversiteye girerken de öyle. Senin vereceğin tavsiyeler çok değerli diye düşünüyorum. Şimdi sınava girecek arkadaşlar var. Tercih yapacaklar. Onlara bir tavsiyede bulunmak ya da tavsiyelerde bulunmak ister misin? Evet. Ben olsam ilk tavsiyem şu. İlk tavsiyem gidin tatil yapın, kafanızı rahatlatın. Ve bu sebepler, az önceki saydığım sebeplerden dolayı aslında meslek seçmek diye bir şey kalmadı. Yani burada biraz daha doktora için mesela hoca seçmek, lisans eğitimi için kimisine göre okul seçmek. Yani bunun biraz kararını siz vereceksiniz. Herkesin bir hikayesi var. Bu hikayeyi yaşayacak olan sizsiniz. O hikayeyi de siz oluşturacaksınız ama hani neyi istediğinizi önce bir kendi iç sesinize bir kulak verin. Bundan da ziyade bence dünyanın gidişatına da biraz kulak vermek gerekiyor. Yani bu az önce geleceğin mesleği kavramından konuştuk. Dünya nereye gidiyor? Hangi meslek ön plana çıkacak? Bu şekilde düşünürsek ya da
birden çok fazla şeyi bir arada düşününce o zaman daha sağlıklı bir karar alınacağını düşünüyorum. Evet. Ben buna son bir ekleme yapmak istiyorum. Sen söyleyince yani fark ettim gerçekten. Herkesin bir hikayesi var ve o kişinin en iyi hikayesi. Evet. Ve onu o yazdı, o yaşadı. Yani bunun tek bir yolu da yok. Başarılı olmak için böyle o onu yapmış, ben onu yapmadım, başarısız olacağım gibi bir şey de söz konusu değil aslında. Bence herkes kendine güvenmeli ve bu çok cesaret verici bir şey. Yani herkesin yolu farklı ve o yolu siz geliştirebilirsiniz. Limit yok aslında yani. Bir örnek Kimse için. Yani örnek desteklemek için şöyle bir örnek vereyim. Şimdi ben mesela undergrad'tan, lisanstan doğrudan PhD'ye başladım. Şimdi kimisi diyor ki ya yüksek lisans yapman gerekiyor. Kimisine göre bu yolun böyle olması gerekiyor. Evet. Ama mesela geldim ve başladım yani. Evet, aynen öyle. Bu farklı bir örnek, farklı bir şey. Kesinlikle öyle. Çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Çok mutlu oldum ben bu konuşmayı yaptığım için, bu sohbeti yaptığım için. Ben mutlu oldum. Davetin için teşekkürler tekrardan. Umarım böyle bilgilendirici, faydalı, cesaret verici olmuştur. Sorularınız da varsa tabii ki Mert, biliyorum ki seve seve cevaplar. Tabii ki. Mert'i tanıdığım kadarıyla. Herkese başarılar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bir dahaki bölüm videosunda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın.